Herkese merhaba, ben Burak Pehlivan. Bu videoda geçmişten günümüze tapu sürecini inceleyeceğiz. Tayland'da yabancıların tapu sahibi olma, %100 mülkiyet hakkı ve miras hakkı sürecinde geçmişten günümüze ne değiştiğini değerlendireceğiz. Hazırsanız geçmişten günümüze 3. bölümü başlıyor. Tarih boyunca Tayland'da toprağın tek bir sahibi vardı, kral. Halk tarım yapabilirdi, ekip biçebilirdi. Yani toprağın kullanım hakkı vardı ama asla toprağın gerçek anlamda sahibi olamazdı. Tayland tarihinde bu kavram ilk kez Saktina sisteminde öne çıkıyor. Saktina'yı toprak üzerinde belirlenen sosyal statü sistemi olarak da düşünebilirsiniz. Bu sistem Tayland'ın eski feodal düzeninin temelini oluşturuyordu. Örneğin soylular ve devlet görevlileri Saktina puanına göre varlık sahibi olabilirken köylüler pirinç yetiştirebilmek için yalnızca toprağı kullanma hakkına sahipti. Tapusu yoktu, mülkiyet hakkı ve devredilebilirlik söz konusu değildi. Tabi durum böyle olunca tarlalarında bir sınırı yoktu. Bizdeki eski dönem gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir tarlada iş yapıyorsanız, çalışıyorsanız, üretim yapıyorsanız ve burayı kullanım hakkınız varsa o araziyi kullanıp devam ettirebiliyordunuz. Gelirinizi elde edebiliyordunuz. Çünkü hem vergilendirme, hem mülk sahipliği, hem işletme sahipliği gibi kurallar çok daha günümüze göre esnekti. Ancak 19. yüzyıla geldiğimizde olaylar biraz değişti. 19. yüzyılın sömürgeci güçleri İngilizler ve Fransızlar Tayland'ı sıkıştırıyordu. Nedenleri ise sizin hukuk sisteminiz modern değil. Yabancılar burada güvenli ticaret yapamaz. Mülkiyet hakları korunmuyor. Mahkemeler uluslararası standartlarda değil gibi söylemlerde bulundular. Ki bu söylemler dönemin şartlarında sömürgeciliğin en önemli gerekçelerinden birkaçıydı. Hatta Hindistan, Myanmar, bugünkü adıyla Burma ve Vietnam'da bu gerçekler defalarca kullanıldı ve sonuç sömürgeleşme oldu. Ancak Kral Chulalongkorn, yani diğer adıyla Rama V bu dönem içerisinde Batılıların bu taleplerini ne şekilde karşılayacağını, kendi ülkesinin sömürgeleşmeye gitmemesi için atılması gereken adımları önceden fark etmişti ve sistemde büyük bir değişiklik yapmasının farkında olarak dedi ki madem Batılılar bu noktada bizim sistemimiz, hukukumuz, mülkiyet süreçlerimizle alakalı eleştirilerde ve nedenlerde bulunarak bizi sömürgeleşmeyle alakalı bir sürece götürüyor, o zaman biz de gerekeni yapalım ve sistemsel büyük değişikliklere gidelim diyerek bir süreç başlattı. Modern bakanlıklar kurdu, Batı'nın hukuk sistemini benimsedi, modern mahkemeler kurdu, merkezi yönetimi güçlendirdi, vergi sistemi yenilendi ve Saktina sistemi aşamalı olarak tasfiye edildi. Özellikle konumuzla ilgili olan ve 1901 yılında çıkarılan arazi kullanım hakkı geleneksel kullanım şartlarını tamamen değiştirdi. Artık özel mülkiyet ve mülkiyetin kullanım hakları çok daha net bir hale geldi. Yani bu sebeple aslında geçmişte bu arazi benim dedemden bize kaldı, İşte nehrin kenarındaki bu köy bizimdir, dolayısıyla toprak bizim gibi konular tamamen kaldırılmış oldu. 1901 yılında çıkarılan Tayland Arazi Kanunu, Avustralya'nın Torrens sistemini baz alarak tescil yoluyla tapu vermeye başladı ve hukuki önceliği tapu sahibine tanıdı. Artık toprağın bir kağıdı vardı ve bu kağıt her şeyi değiştirdi. Kadastro çalışmaları başladı, parseller çizildi, tapular oluşturuldu ve mülkiyet artık resmen kayıt altına alındı. Özetle bu arazinin sahibi şu kişidir denilebilir hale geldi ve modern devlet olmanın şartlarından bir tanesi daha tamamlanmış oldu. İşin özeti 1901 yılında belirlenen arazi kanunu artık Saktina düzeninden daha yasal ve mülkiyet varlığının tanımlanmasıyla alakalı bütün kuralların belirlendiği, yazılı bir şekilde takip edilebildiği devlet kanunu haline geldi ki bu da sömürgeleşme yolculuğunda ona karşı yapılan büyük reformlardan bir tanesi oldu ve artık mülkiyet sahipliği bir iletişim ya da geçmişe dayalı bir sözlerin paylaşılarak aktarıldığı, anlatıldığı değil, yazılı bir şekilde belgelenen, aynı zamanda alışı, satışı yapılabilir bir hale geldi. Tabii ki 1901'den hemen sonra sistem tamamen mükemmel ve çalışır bir hale gelmedi. Pek çok köylü hala kağıt olmadan sözlü anlaşmalarla bazı arsalarda yaşamaya ve iş yapmaya devam ediyordu. Nüfus arttı, şehirler büyüdü ve anlaşmazlıklar çoğaldı. Durum böyle olunca Tayland'ın modern arazi tapu sistemi tekrar revize edilerek 1954 Arazi Kanunu ile temel taşlarını attı. 1954 Arazi Kanunu Tayland'da 3 başlıkta incelendi. Bunların kendi arasında da bir hiyerarşisi vardı.
En alt basamakta en zayıf belge yalnızca buradayım, bu toprağı kullanıyorum diyen bir ifade yer alıyordu. İkinci basamaktaki tanım kullanım hakkını gösteren ama tam sahipliği vermeyen belgeler ya da Tayca'da da ifade edildiği gibi Norsor 3 belgesi yer alıyordu. Ve en yüksek basamakta en güçlü belge, hatta bugün de halen geçerli olan Chanot vardı. Tayland'da gayrimenkul yatırımı yaparken en güçlü ve en güvenli mülkiyet belgesi Chanot'tur. Chanot kişiye tam mülkiyet hakkı freehold ownership verir. Bu belgenin en önemli özelliği arazi sınırlarının net olarak ölçülmüş ve GPS koordinatlarıyla kayıt altına alınmış olmasıdır. Sınırlar fiziksel olarak işaretlenir ve böylece arazi üzerinde herhangi bir belirsizlik kalmaz. Chanot tartışmasız mülkiyeti temsil eder. Sahibin haklarını diğer tüm taleplere karşı devlet güvencesiyle korur. Serbestçe devredilebilir, ipotek edilebilir, bölünebilir veya miras bırakılabilir. Resmi adı Norsor 4 Jor olan Chanot, üzerinde bulunan kırmızı Garuda mührü ile kolayca tanınabilir. Az önce de bahsettiğim gibi bir tapunun üzerinde ilk bakmanız gereken kırmızı Garuda ikonu Taylandlılar için oldukça özel, devletin gücünü ve varlığını sembolize eder. Birçok devlet kaynaklarında, işte polis kurumunda ve diğer kurumlarda zaten Garuda ile karşılaşırsınız. Önemli olan bir tapu üzerinde kontrol yapacağınız süre içerisinde ilk önce tapuya bakıp ön tarafında gereken bilgiler doğru daire mi, doğru numara mı, doğru adres mi, doğru projede mi, bu detayları incelemeniz. Ancak tapunun sadece ön tarafına bakmak yeterli değil. Çünkü daha önce tapuyu üstüne almış kişilerle alakalı bilgiler ve en son satırda yer alan mevcut sahiplik bilgisini kontrol etmek sizin için en önemli konu. Bunu kontrol ettikten sonra burada bir ipotek yoksa, son sahibi görüştüğünüz ya da satın almayı yapacağınız kişi ise ve bu da netleştikten sonra Land Office'e gidip bu süreci tamamlayıp daha sonrasında tapu transferini tamamlayabilirsiniz. Tabii bu bilgiyi verdikten sonra şuna da geçmek istiyorum. Tayland'da yabancılar %100 mülkiyet hakkıyla kendilerine ait, kendi şahıslarına ait bir daire sahibi olabilir mi? Evet, olabilir. Bu konuyla alakalı her ne kadar karmaşa ya da endişe duyulsa da eğer doğru adımları izleyip gerçekten yabancı kotasında yer alan bir kondominyum daireyi satın alırsanız %100 mülkiyet hakkı sizindir. Keza miras hakkınız da vardır. Fakat müstakil bir daire, villa ya da herhangi bir arazi parçasına %100 adınıza sahip olamazsınız. Bu konunun temeli ise 1979 yılında çıkarılan Kondominyum Kanunu ile belirlendi. Kanun kapsamında yabancılar bir binada toplam satılabilir alanın %49'unu geçmemek koşuluyla kondominyum dairelerini freehold olarak satın alabilir. Bu da yabancıların Tayland'da gerçek anlamda %100 mülkiyet edinebileceği anlamına geliyor. Burada sadece bir kural var. O da %49. Bu rakam sabit. Tapu dairesi her kayıtlı bina için canlı bir kayıt tutar. Yabancı kotası dolduğunda yabancı bir alıcı için freehold tescil yasal olarak imkansız hale gelir ve sistem başvuruyu doğrudan reddeder. Bu sebeple Tayland'da bir daire satın almadan önce yabancı kotası kontrolü önem taşır. Tabii ki bununla birlikte eğer ikinci el bir daire alacaksanız dairenin daha önce herhangi bir borcu var mı, ipotek bulunuyor mu, site aidatları ödenmiş mi gibi konuları da güvenli satın alım için değerlendirmenizde fayda var. Bu konuyla alakalı bu videoda aslında tapuyu inceledik ama güvenli ev satın alımı ile alakalı daha önce paylaştığım bir video var. Videoda uygun bir yere ya da link olarak paylaşacağım. Taylandlı güvenli ev sahibi olmak adında bir video. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ancak günün sonunda tekrar söylüyorum. Tayland'da bir ev sahibi olmak, bir daire sahibi olmak istiyorsanız yabancı kotasında yer olan bir daireye sahip olabilirsiniz. Buradaki kural da belli. %49'da yer alacak ve siz de payınızı o %49'dan kendi adınıza kaydettirip transferinizi tamamlayıp dairenin sahibi olabilirsiniz. Evet, bir geçmişten günümüze Tayland serisinin daha sonuna geldik. Önümüzdeki videoda yine yeni bir konu, yeni bir detayla sizlerle birlikte olacağız. Bu Tayland tapu konusuyla alakalı merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Olabildiğince makul sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.